Herkese merhaba. Elektrik elektronik teknolojileri dünyasında yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün başımıza her kaldırdığımızda gördüğümüz ama trilyonlarca wattlık gücünü çoğu zaman unuttuğumuz bu devasa reaktör olan güneşi konuşacağız. Sadece aydınlatmakla kalmayan, aynı zamanda dünyanın enerji krizine en güçlü alternatifi sunan güneş enerji santrallerini, yani GES'leri inceliyoruz. Peki, o sessiz sedasız duran cam paneller nasıl oluyor da devasa fabrikaları çalıştıracak, şehirleri aydınlatacak elektriği üretiyor? Gelin işin mühendislik ve fizik kısmına yakından bir bakalım. İşin sırrı fotovoltaik etki dediğimiz mucizevi bir fiziksel olayda gizli. Ekranda gördüğünüz o paneller aslında üst üste bindirilmiş yarı iletken silisyum katmanlarından oluşur. Üstte elektron bakımından zengin N tipi, altta ise elektron boşlukları olan P tipi katman bulunur. Güneşten gelen ışık tanecikleri, yani fotonlar bu panele şiddetle çarptığında yarı iletken malzemedeki elektronları atomlarına koparır. Kopan bu elektronlar iki katman arasında hızla yer değiştirerek bir potansiyel fark, yani gerilim oluşturur. İşte bu elektronların dışarıdan bağladığımız bir iletken kablo üzerinden akmasıyla doğru akım dediğimiz elektrik enerjisini elde ederiz. Ancak işimiz burada bitmiyor. Evlerimizde ve sanayide doğru akım değil, alternatif akım kullanıyoruz. İşte bu noktada sistemin beyni devreye giriyor. İnvertörler. Panellerden gelen DC enerji, invertörler sayesinde şebeke frekansına ve gerilimine uygun alternatif akım enerjisine dönüştürülür ve evimizdeki prizlere kadar ulaşır. Buraya kadar güneş ışığını yarı iletken hücrelerle doğrudan elektriğe çeviren fotovoltaik panelleri inceledik. Ancak güneş enerji santralleri sadece bu panellerden ibaret değil. İşin bir de termodinamik ve mekanik prensiplerin devrede olduğu, binlerce dev aynanın kullanıldığı çok etkileyici bir boyutu daha var. Yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemleri. Bu sistemlerde güneş ışığı doğrudan elektriğe dönüşmez. Bunun yerine devasa aynalar gün boyu güneşi takip eder ve ışınları tıpkı bir büyüteç gibi tek bir merkeze, genellikle yüksek bir kuleye odaklar. Bu odak noktasında oluşan devasa ısı, sistemin içindeki özel sıvıları yüzlerce dereceye kadar ısıtır. İşte bu aşırı sıcak sıvı, ısı eşanjörleri aracılığıyla suyu anında yüksek basınçlı buhara çevirir. Elde edilen bu güçlü buhar, dev türbinleri çevirir ve türbine bağlı olan jeneratörümüzde elektrik üretir. Yani kaynağımız güneş olsa da aslında elektrik üretim mantığımız klasik bir buhar türbini sistemidir. Peki neden doğrudan panel kullanmak varken aynalarla suyu kaynatıyoruz? Çünkü sistemdeki o aşırı sıcak sıvıyı dev tanklarda depolamak mümkündür. Bu sayede güneş tamamen battıktan sonra gece karanlığında bile buhar üretimi devam eder ve şebekeye kesintisiz elektrik sağlar. Bugün ülkemizde de bu teknoloji dev adımlarla ilerliyor. Toplam elektrik üretimimizin giderek büyüyen bir kısmı artık bu temiz ve yerli kaynaktan, devasa GES sahalarından karşılanıyor. 2026 yılı başı itibariyle Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 123 bin megawattı aşmış durumdadır. Bu devasa kapasitenin dağılımına baktığımızda güneş enerjisinin kurulu gücü yaklaşık 25 bin megawatt seviyesindedir. Bu da Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %20'sini güneş enerjisinin oluşturduğu anlamına gelir. Ancak güneş enerji santrallerinde elektrik üretimi tamamen güneşe bağlı olduğundan fiilen üretilen elektriğin %20'si GES'lerden karşılanıyor diyemeyiz. Bu durum yıllık bazda %8 civarındadır. Güneş enerji santralleri neden bu kadar popüler olmasını inceleyelim. Güneş, faturası olmayan ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar gibi atmosfere karbon ve zehirli gaz salmaz. Çevre dostudur. Rüzgar türbinleri veya termik santrallerin aksine GES'lerde hareketli parça neredeyse yoktur. Bu nedenle arıza yapma ihtimalleri çok düşüktür. Sadece periyodik panel temizliği ve invertör bakımı gerekir. İsterseniz bir hesap makinesini çalıştıracak kadar küçük, isterseniz Karapınar'daki gibi bütün bir şehri aydınlatacak kadar
büyük sistemler kurabilirsiniz. Çatıdan tarlaya her yere ölçeklenebilir. Ülkemiz gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için yerli üretim anlamına gelir. Enerji arz güvenliğini sağlar. Güneş santrallerinin bir de dezavantajlarına beraber göz atalım. Güneş sadece gündüzleri ve hava açıkken vardır. Geceleri ve yoğun bulutlu günlerde üretim durur veya çok düşer. Bu da şebekede dalgalanmalara yol açar. Gündüz üretilen fazla enerjiyi gece kullanmak için devasa lityum-iyon batarya sistemlerine ihtiyaç vardır. Ancak günümüzde enerji depolama teknolojileri hala oldukça pahalıdır. Megawattlarca elektrik üretmek için çok büyük metrekarelere ihtiyaç vardır. Nükleer veya doğalgaz santrallerine kıyasla birim alandan elde edilen enerji miktarı düşüktür. Kendini 4-5 yıl gibi sürelerde amorti etse de panellerin, invertörlerin ve altyapının ilk kurulum maliyeti hala ciddi bir sermaye gerektirir. Panellerin 25-30 yıllık ömürleri olduğunda içerdikleri silisyum, cam ve bazı ağır metallerin doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesi gelecekte çözülmesi gereken bir atık yönetimidir. Tabii ki her teknolojide olduğu gibi GES'lerin de mühendislik açısından aşmamız gereken zorlukları var. Geceleri üretim yapamaması ve bu enerji depolamanın hala yüksek maliyetli olması en büyük dezavantajı. Ayrıca devasa arazilere ihtiyaç duyması da cabası. Ancak düşük bakım maliyetleri, sıfır emisyonla çalışması ve dışa bağımlılığımızı bitirmesi bu teknolojiyi geleceğin vazgeçilmezi yapıyor. Özetle güneş enerjisi sadece karbon emisyonlarını düşüren çevreci bir sistem değil. Aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltan, bakım maliyeti düşük, harika bir mühendislik çözümüdür. Umarım fotovoltaik sistemlerin çalışma mantığını anlattığımız bu video sizin için faydalı olmuştur. Sorularınızı ve bir sonraki videoda işlememi istediğiniz elektrik elektronik konularını yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek olabilir, yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, teknolojiyle kalın.